Şimdi bu kolların şu yarasa hali hocam, şu lıngır lıngır, buna ne yapılabilir? Yani bunun çözüm yöntemleri nelerdir? İki tip ameliyatla düzeltilebiliyor. Ameliyatlardan biri daha cildi kalın, daha sıkı ve cilt altına yağ tabakası kalın olan insanlara uyguladığımız liposuction. Evet. Nispeten diğer ameliyata göre çok daha basit. Diğerini biraz daha anlatayım. Ama yine genel anesteziyle yapılan bir işlem. Dirseğimizin kenarından veya koltuk altından bir veya iki tane ufacık delik açıyoruz. Klasik yağ alma yöntemiyle yağ alıyoruz. İstiyorsan onu anlatayım. Çünkü yağ alma yöntemi vücudun her yerine aslında uygulanabiliyor. Yağ alma dediğimiz şey liposuction. İki basamaklı bir işlem aslına bakarsan. Birinci basamakta belirlediğimiz alana özel bir kanül yardımıyla özel bir sıvı veriyoruz. Biz bu sıvıya emülsifikasyon solüsyon diyoruz. Yani katıyı sıvılaştırmaya çalışıyoruz cildin altına. 2-3 tane içinde özel ilacımız var. Bunlardan bir tanesi kanamayı engelliyor, bir tanesi acıyı tamamen yok ediyor. Bazıları da özel baz haline getirilmesine sağlayan özel ilaçlarımız var. Sonra bu kanülü çıkarıyoruz, başka bir kanül sokuyoruz. Kanülün arkasında bir hortum, hortumun arkasında bir elektrik süpürgesi. Başlıyoruz da kanülleri böyle ileri geri itip çekmeye. Ucunda bir delik var o kanülün. Yağ hücrelerini dışarı almaya çalışıyoruz. Bunu neye göre alıyoruz? Cildin altındaki kalın yağ tabakasını bir delikten homojen şekilde çıkartmaya çalışıyoruz. Kol liposuction dediğimiz aslında üst koldur burası. Şurası ön kol, burası kol. Yani dirsekle omuz arasında sadece kolun arka kısmına yapılan, iç kısmına, ön kısmına yapılan bir işlem değil. Sadece arka kısmına yapılan bir işlemdir. 2 tane deliklidir. Ancak kişinin derisi gevşekse, hatta deri altında hiç yağ dokusu olmayıp sadece deriden ibaret perde gibi böyle kolunu aşağı sarktığı durumlarda, bu genelde aşırı kilo veren insanlarda oluyor. Deriyi keserek çıkarmaktan başka çareniz yok. Buna brachioplasti, arm lift veya kol germe ameliyatı deniyor. Derinin gevşekliğinin nereden başladığına göre başlayan aynı gömleğimizi veya ceketimizin dikiş izi gibi baştan başa bir iz, koltuk altına kadar geliyoruz. Bazen de oradan gövdeye doğru kısa bir L harfi yaratacak şekilde şöyle bir balık sırtı gibi bir alanı çıkarıp burayı tekrar diktiğimizde bir izle bitiyor. Bunu deri çıkarmaktan başka yok. Genellikle dirseğin altına inmiyoruz. Ön kol bölgesinde böyle bir şey gerekmiyor. Her ne kadar kişi kilo vermiş olsa da dirseğin altındaki kaslarda, derilerde ben şu ana kadar böyle sarkması olan bir insanla hiç karşılaşmadım. Ama özellikle çok kilo verenlerde, dirsekle omuz arasında şu alanda perde gibi derinin fazla sarktığı durumlarda deriyi kesip almaktan başka şansımız yok. Bunun yarattığı iz, buna atılan dikişler, vücudun diğer estetik ameliyatlarında, germe ameliyatlarında, karın germe, meme dikleştirme ameliyatlarında atılan dikişlerin kalitesiyle aynı, teknikleri ise çok benzer olmasına rağmen bu bölgeyi, izleri diğer bölgeler kadar güzel iyileşmiyor. İzler kalın, geniş olabiliyor, izler renkli kalabiliyor. Bundan dolayı da kişilerin bir veya birkaç kez daha iz düzeltme ameliyatlarına gelmek zorunlu olabiliyor. Bu bir. İkincisi, bu iz özellikle dirseğe kadar uzamak zorunda kaldığımız durumlarda, özellikle kısa kollu giyildiğinde yaz aylarında saklanamıyor. Kolu yukarı kaldırdığınızda tamamen görünür hale gelebiliyor. Hatta gövdenin içine doğru bir de devam edebiliyor. O yüzden özellikle bu ameliyatı olmayı düşünenlerin arasında çok net karar verenlerin şöyle insanlar olması günümüzde daha sık. Tüp mide ameliyatı oldum hocam. 176 kiloydum, 90 kiloya düştüm. Yani 86 kilo verdim. O kadar deri fazlası var ki gömleğimin içine deriyi döndürerek sıkıştırıyorum diyen insanın başka çaresi kalmıyor. Ama hocam işte 20 yaşındayım, kolumu gerdirsem mi? Biraz kilo verse belki liposuction'la bile düzelecek veya ona bile gerek olmayacak bir insana da kol germe yapmamak lazım. Çünkü izler geri dönüşümsüz şekilde insanı rahatsız edici hale gelebiliyor. Tabii ki biz bu izleri tek başına bırakmıyoruz hastayı. Özel izgilerici tedavilerimiz var, kremlerimiz var, silikon bantlarımız var, karbondioksit lazerimiz var. Bu izleri daha güzel iyileşsin diye. Olmadığında tekrar izi çıkarıyoruz, tekrar çıkarıyoruz ama gerçekten deri çıkartmaktan başka şansı olmayan hastalarda yapılması gereken bir ameliyat. Herkese gel sana kol germe yapalım dememek lazım bence. Peki böyle kesmektense bunu böyle gerdirip şuradan kesip diksek? Kısa kol germe dediğimiz işlem
Şimdi hastalar hep şöyle söyler. Hocam deriyi görüyorsunuz, bak şuradan şöyle bir yaptım, hop fıstık gibi Evet. oldu diyor. Şimdi elinle böyle yaptığında ta deriyi sanki buradaki deriyi bile buraya getiriyormuşsun gibi oluyor. Halbuki 3 ay sonra burası gene bırakmış oluyor. Kısa kol germe sadece omuz manşetine yakın kısımdaki kol derisinin sarktığı durumlarda yatay o dikey izi oluşturmadan sadece koltuk altında bir yatay izle bitirilen bir ameliyattır. Sınırlı olgularda onu da yapıyoruz. Çok daha az sarkması olanlarda oluyor. Ha. Aynı şey uyluk germe için de geçerli. İki tip uyluk germemiz var bizim. Yani kasıkla dizimizin arasında kalan bu uyluğumuzun derisinin gevşediği ve sarktığı durumlarda ya sadece kasık bölgesine bir yatay iz koyuyoruz ya da beraberinde aynı pantolonun orta çizgisindeki gibi bir tane de uzunlamasına iz koyuyoruz. Ancak bunu kişinin derisinin gevşekliğine göre koyuyoruz. Hep hastalar geliyor. Hocam şöyle deriyi yukarı doğru çektiğimde kilotlu çorabımı giyer gibi çektiğimdeki gibi bak ne güzel oldu diyor. O sadece üst tarafı. Buradaki deriye hiçbir şey olmuyor. Halbuki bazı derinin bacağı çepeçevre şuradan pile atmadan, yani buradaki fazlalığı almadan, şu eksende almadan dikiş hattını hiçbir şekilde bacağı onaramıyorsunuz. Aynı kol germedeki gibi uyluk germede izlerinin gerçekten kişileri rahatsız edecek kadar fazla kaldığı, kalın ve renkli olduğu dikişlerdir. Özellikle mayo, bayansa mini etek giydiğinde dizin içinden gözükebilecek kadar kişiyi rahatsız edebilecek izlerdir. Yine bunlara da birçok hastamız yine tüp mide ameliyatı olmuş ve masif kilo vermiş insanlarda deri fazlalığını başka türlü gideremeyeceğiniz ameliyatlarda olması lazım. Daha az kilo verenlerde kasık germe dediğimiz kısa izle uyluk germelerde yapılabiliyor. Veya derisi sıkı, sadece cilt altına yağ dokusu varsa aynı kol germeden önce kola liposuction yaptığımız gibi diz iç kısmına ve uyluk üst iç kısımlarına liposuction yapabiliyoruz. Zaten genellikle uyluk kısmında 3. yaptığımız yerde liposuction aynı basen kısmı. Özellikle Türk kadınlarında çok ciddi problem. Bu popo kısmının yanlarında Boynuz. 2 tane yumurtam var dedikleri kısım. O bölgeler, bu üçlü bölge uyluk kısmında en çok lipodistrofinin, yani yağ akümülasyonunun olduğu alanlardır. Bu alanlara liposuction yapılabiliyor. Deri biraz fazlaysa iç alana sadece kasık germe yapılabiliyor. Daha da fazlaysa bir de boylamasına dikey izli uyluk germe yapılabiliyor. Daha da fazlaysa spiral germe dediğimiz hem dikey hem kasıktan gelip popoya doğru devam eden bir izle de biten, bu günümüzde 360 germe belt lipektomi ameliyatlarının bacak için kombinasyonu var. Aynı bazı hastada karın germe yapıyorsunuz ön tarafta ama sırt tarafına da bel germe yapmanız gerekiyor. Popoyu dikleştirmeniz gerekiyor. Bacakta da sadece burayı yapmanız yetmiyor. Böyle kesip arkaya doğru poponun altına kadar dönmeniz gereken durumlarda olabiliyor. Ama dediğim gibi hep bunlar aşırı derecede kilo vermiş insanlarda gerekli olan şeyler. Yani normal toplumda 80 kilodan 70 kiloya düştüm ya da 65'e düştüm diyen bir kişinin böyle büyük ameliyatlara pek ihtiyacı olmuyor. G5'e gitsin. G5 de değil. Önce sağlıklı kilo versin. Diyetiyle ve sporuyla. Yetmediği yerde mutlaka bir hekime sorsun. En küçük müdahaleyle ne kadar düzeltilebiliyorsa bence onu seçmeli. Vücut şekillendirmede biraz daha şeyli davranmak lazım bence. Nasıl diyeyim? İhtiyatlı davranmak lazım. Adım adım gitmek lazım. En büyük ameliyatı en sona saklamak lazım. Çünkü 30 yaşındayken ki yara iyileşmeniz çok daha iyi olabilir. Çok öyle hastam var. Kol germek için geldi. Sadece kola liposuction yaptık ve hasta çok memnun kaldı. Çünkü cildi toparladı. En azından o şansı verdik o kola. Boydan boya olan bir izden kurtulmuş oldu hasta. Ha, kurtulamasaydı ne oldu? O zaman bir de üzerine kol germe yapmak zorunda kalacaktık. Bu 2 da bir ayrı ihtimal. ameliyat olacak. Evet.